Dünyalar güzeli ülkemizi keşfetmeye devam ediyoruz. Bugün Adıyaman'a geldik ve Adıyaman'da Marina isimli bir restoranda harika bir yemek yedik ki yöre spesiyaliteleri de vardı. Ardından yola çıktık. Yaklaşık bir 45 dakika sonra vardığımız yer bu gördüğünüz Karakuş Tümülüsü'ydü. Karakuş Tümülüsü yaklaşık 2100 yıllık 1. yüzyıldan kalma İsa'dan önce ve burası Komajene Krallığı'nın bir anıt mezarı gibi. Tümülüsün ağzı zaten nedir? Bir tepedir. Onun altında anıt mezar vardır ve burayı kral annesi ve kız kardeşi ve ailenin diğer fertleri için yaptırmış. Komajene Krallığı'ndan zaten bahsedeceğim. Çünkü onların müthiş eserinin olduğu UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesinde yer alan Nemrut'a da çıkacağız. Ama Nemrut'a çıkarken önce Karakuş Tümülüsü'nde duruyorsunuz. Neden Karakuş diyorlar buraya? Çünkü burada yaklaşık 9 metre yüksekliğinde bir kartal heykeli var. Daha doğrusu bir sütunun üzerinde 9 metre yüksekliğindeki bir sütunun üzerinde bulunuyor bu kartal heykeli ve halk da buna Karakuş demiş. Aslında diğer tarafta toplamda 4 tane burada sütun bulunuyor. Boğa ve aslanı da görüyorsunuz. Bir tanesinde de kralın kız kardeşiyle tokalaşma sahnesi mevcut. Ve hemen Karakuş'un arkasında 21 metrelik tümülüs, yani bu mezar bölümü bulunuyor. Buradan baktığımızda aynı zamanda Atatürk Barajı'nı görüyoruz. Fırat'ın şişmesi burası adeta ve hemen arkadaki en yüksek nokta ise Nemrut. Çıkacağımız yer, hedefimiz Nemrut ama başka yerlere de gideceğiz. Bizi takipte kalın ve birazdan sizi Cendere Köprüsü'ne götüreceğim. Pervin Hanım, burası gerçekten inanılmaz bir yer ve Roma mimarisinin en olağanüstü eserlerinden bir tanesi bu köprü. 120 metre uzunluğunda, 30 metre su seviyesinden yüksekte ve 7 metre genişliğinde. Burayı yaptıran kim biliyor musunuz? Septimius Severus. Yani bu adam İstanbul'daki hipodromu yaptırmış olan kişi. Hani o meşhur Alman çeşmesi vardır ya, İstanbul'un veya en eski eseri diye bildiğimiz Mısır obeliski. Onun oradaki 1800 yıl önceki hipodromu yaptıran kişi. Hipo bu arada at demek. At yarışlarının yapıldığı yerde hipodrom diye geçiyor. Fakat bir ara adamın kafası atmış, kızmış İstanbullulara ve başkenti gitmiş Marmara Ereğlisi'ne taşımış, İstanbul yakınlarındaki. Bu köprüde 4 tane sütun var. Şu hemen soldaki kendisi için yaptırmış Septimus Severus. Diğeri eşi Julia Donna'ya ait. Burada bir tane daha sütun var. O da oğlu Karakalla'ya ait. Aslında 4. de varmış. O da diğer oğlu Geta için. Fakat iki kardeş arasında iktidar kavgası yaşanıyor. Bu Karakalla kardeşi Geta'yı öldürüyor. Onun üzerine de Geta'nın sütununu kaldırıyorlar. O çerçevede 3 tane sütun kalmış geriye. Ama biliyorsunuz biz ne deriz? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Evet. Ahı. Ve bu çerçevede de ne olmuş? Karakalla bir gün ishal Harran'da bir çalının arkasına gidiyor ve o sırada bir asker onu sırtından bıçaklıyor. Böylelikle Geta'nın da intikamı gene bizim topraklarda alınmış. Yani demek istediğim şu, o kadar zengin bir ülkede yaşıyoruz ki kültürel ve tarihi açıdan ve her köşede de böyle eserleri göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş Nemrut'a devam ediyoruz.
Evet, öncelikle Karakuş'tan başladık. Sonra Cendere Köprüsü'ne gittik. Ardından da Eski Kahta Kalesi'ne geldik. Karakuş'la Cendere arası ve Cendere ile bu Eski Kahta Kalesi'nin mesafesi yaklaşık 10'ar dakika. Hepsi birbirine çok yakın. Ve burada yaklaşık 300-350 metre yükseklikte bu olağanüstü güzel kaleyi görüyorsunuz. Kale 2000 yıllık neredeyse. İsa'dan önce 1. yüzyıllarda başlıyor inşaatı. Komegenelerin yukarıda bir sarayı var. Fakat değişik dönemlerde değişik uygarlıklar yaşamış burada. Hatta Memlükler bir dönem burada yöneticilik yapmışlar. Burada sarnıçlar var, zindan var, çarşı yeri var, konutlar bulunuyor. Restorasyonu da 2019'da hala devam ediyordu bu kalenin. Yukarıdaki sarnıçta 350 tonluk su kapasitesi bulunuyor. Dolayısıyla düşmanlar kuşattığında burayı uzun zaman burayı koruyabilmişler. Aslında bir tane de gizli kanal yapmışlar. O da aşağıdaki çaya iniyor ve oradan da su ihtiyaçlarını temin etmişler. Eğer yeteri kadar suları kalmazsa. Burada Tarık Akan'ın ve Hakan Balamir'in Kan isimli filmi çekilmişti. Arkada Şeytan Köprüsü bulunuyor. Orada da İlyas Salman ile Müjde Ar Çirkinler de Sever filmini çekmişti. Dolayısıyla Türk Hollywood'u Yeşilçam'a mekan olmuş yerlerdeyiz şu anda. Ve hedefimiz Nemrut. Nemrut'ta güneş batımını seyredeceğiz birlikte. Hazırsanız gidiyoruz. Şu anda Arsemiya'dayız. Burası yazlık sarayın olduğu yer. Çünkü kışlık sarayları, yerleşimleri Samsat'ta. Samsat'ta şu anda Atatürk Barajı'nın suları altında kalmış. Orası yazın çok sıcak oluyor. 45 dereceleri buluyor. O yüzden de burada daha serin bir ortamda yaşamayı tercih etmişler. Ve bir rölyef görüyorsunuz. Çünkü o dönemde ölümlüler, yani kral da olsa tanrılarla tokalaşma sahnelerini betimletmişler. Ve buradaki betimlenen de Apollo Mitras, yani ışık tanrısı. Dolayısıyla onun çok güzel bir rölyefini görüyoruz. Arkasında bir yazı var ama yazı maalesef tahrip olmuş. O yüzden de çok net okunmuyor. Fakat daha yukarıda size en büyük Grekçe yazıtlardan bir tanesini göstereceğiz. Bu arada rölyefinde yarısı bugün yok. Manzaraya baktığımızda da inanılmaz güzel bir manzara var geride. Arsemiya'nın ikinci durağında ilginç bir yer var. Bakın, o dönemde burayı yazlık bir saray olarak kullanıyorlar. Tabii buzdolabı yok. O yüzden de soğusun diye her şeylerini bu mağara gibi olan yerde muhafaza ediyorlar. Ve iki tane önemli katkıları olmuş bu küçük devletin dünyaya. Bir sedir ağacı satmışlar. İki, Monarita diye bir şarapları varmış. Dolayısıyla Monarita şaraplarını ve gıdaları da sakladıkları yermiş bu mahzen gibi, kiler gibi olan bölüm. Hemen onun önünde gene bir tokalaşma sahnesi var. Gene Apollo Mitras'ı, yani ışık tanrısını görüyoruz. Yan tarafında ise Antiochus var. Dolayısıyla burada da güzel bir rölyef bulunuyor. Şimdi gelin çok büyük bir Grekçe yazıtın olduğu yere gidelim. Arsemiya'nın en güzel yerlerinden bir tanesi. 3. bölüme geldik. Arkamda Anadolu'daki en büyük Grekçe yazıtı görüyorsunuz. Ve bu tamamen çözülmüş, tamamen okunmuş, deşifre edilmiş. Burada Nemrut'un adeta dini anayasası yazılmış. Her ne kadar pagan dönem olsa, tanrılara inansalar da dini bir anayasa söz konusu. Ve onun altında bir tünel var. Tünel 158 metre derinliğe kadar uzanan bir tünel. Bir Alman arkeolog tarafından kazılıyor bu tünel. İşin ilginç tarafı, geçmiş
geçmişte Nemrut kutsal bir yer olduğu için, adeta bir haç yeri gibi olduğu için eğer günahkarlar çıkacaklarsa burada önce münzevi hayat yaşarlarmış, inzivaya çekilirlermiş, tamamen arındıktan sonra da Nemrut'a gidebilirlermiş. Diğer tarafta ise çok ilginç bir rölyef var. Görebileceğiniz dünyadaki en güzel rölyeflerden biri ve sol tarafta Antiochus var. Yani Nemrut'u yaptıran kral. Sağ tarafta ise Herakles var. Şimdi burada neyi ifade ediyorlar? Öncelikle Antiochus diyor ki ben diyor Darius'un soyundan geliyorum. Yani Perslerin soyundan. Anne tarafından ise Makedonum. Yani Büyük İskender'den geliyorum. Doğuyla batıyı birleştirdim diyor. O yüzden de der ya Nemrut'ta bir terası doğudaki atalarıma, bir terası batıdaki atalarıma yaptım diye. Ve baktığınızda kıyafetine de kalpağının yani başındaki taşıdığının bir Pers şapkası şeklinde olduğunu görürsünüz. Kıyafeti ise Makedonları yani Büyük İskender'in döneminin kıyafetlerini anımsatır. Herakles'in hikayesi de enteresandır. Biz Herkül diyebiliriz kendisini. Herakles biliyorsunuz Zeus'un bir dünyalıdan olan oğlu, gayrimeşru oğlu ve Hera tabii karısı bunu sindiremiyor ve dolayısıyla ona 12 tane zor görev veriyorlar ki tanrı olabilsin diye. İşte ağzından ateş soluyan kuşları öldürmek, aslanı öldürmek gibi. Zaten o da elindeki sopayla aslanı öldürmüş. Baktığınızda da aslanın ayaklarını hemen Herakles'in yani Herkül'ün vücudunun etrafında görebilirsiniz. Bu arada Herakles için çok sayıda şehir yapılmıştır. Bunlara Herakliye denir. Türkçe'ye de Ereğli diye geçmiştir. Dolayısıyla Karadeniz Ereğlisi, Zonguldak Ereğlisi, Konya Ereğlisi, Marmara Ereğlisi adını Herakles'ten, bu gücü sembolize eden tanrıdan almıştır.